Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Agit Kabayel Dünya Şampiyonluk maçı yolunda diye konumuz var. Şimdi Agit Kabayel'in en son performansı zaten muhteşemdi. Zaten ben de yanılmıştım. Aslanbek Makhmudov karşısında muhteşem bir maç çıkardı gerçekten. Zaten biz analiz videosunda da aslında Agit Kabayel'in çok yetenekli, teknik ve hızlı bir boksör olduğunu söylemiştik. Ama bu yeteneklerini Aslanbek Makhmudov karşısında kullanamayacağını düşünmüştüm ben açıkçası. Çünkü çok agresif dövüşen bir isimdi Makhmudov, ama bu karşılaşmada sadece birinci roundda birkaç güçlü yumruk dışında Agit Kabayel'e diş geçiremedi. İkinci round ve sonrasında zaten Agit Kabayel ayaklarının hızı, ringi çok güzel kullanması, tekniğiyle birlikte adeta gecenin adamı oldu diyebilirim. Burada şöyle bir durum var. Agit Kabayel tabi daha öncesinde ekran görüntüsünde de görüyorsunuz. Tyson Fury'nin kampında da yer almıştı. Gerçekten muhteşem teknik boksu bilen bir isim. Bu anlamda ben Agit Kabayel'i gerçekten çok fazla beğendim. Ve Agit Kabayel bundan sonraki maçlarında bence bu performansını sürdürecektir. Çünkü ciddi anlamda Agit Kabayel hani ayak hızı bakımından Alexander Usyk 1 numaraysa Agit Kabayel bence 2 numaradır. Bu derece muhteşem bir hıza sahip gerçekten. Onun dışında maç içerisinde yaptığı o sollu sağlı böyle kombinasyonlar, işte sol kroşe sağ direk çok ama çok güzel kullandı. Rakibinin üzerine harika bir şekilde gidebiliyor ve çok akıllıca gidiyor. Hani bu açık vermiyor anlamına gelmiyor. Açık da veriyor evet, ama bu açıklarını gerçekten kontrollü bir şekilde veriyor. Rakibini kontrol ederek, onun davranışlarını izleyerek belli bir şeye varıyor gerçekten. Bununla alakalı Agit Kabayel ilerleyen yıllarda da bence bu performansını sürdürecektir. Tabii ki önceden yaptığı karşılaşmalardan edindiği tecrübeler de önemli. Örneğin işte Derek Chisora ile karşılaşmıştı. Hemen şuradan bakalım hangi yılda. Derek Chisora ile 2017 yılında karşılaşmış. Bu maçı da hani ben bu videoyu hazırlamadan önce izlemiştim. Yine ve orada da gerçekten çok güzel boks yapmıştı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu zamana kadar evet çok önemli, fazla önemli isimlerle maç yapmadı belki, ama gerçekten kendisini çok fazla geliştirmiş ve bu son maça muhteşem bir şekilde hazırlandığını söyleyebilirim. Ve şu anda da dünya sıralamasında 6. sıraya kadar yükselmiş durumda. 31 yaşında, daha yaşı öyle çok da ilerlemiş değil. 1.91 boyunda ve gerçekten WBC sıralamalarında da bu son karşılaşmasıyla birlikte bayağı bir yükseldi. Contender'dan, yani zorunlu rakipten hemen sonra Agit Kabayel'in geldiğini söyleyebilirim. Diğer federasyonlarda da emin olun ki bu böyledir. Dünya sıralamasında 6. sıraya çıkması çok çok önemliydi. Gerçekten Zhilei Zhang'in hemen önünde 6. sırada bulunuyor. Daniel Dubois 5. sırada. Tyson Fury 4. sırada zaten. Ve ilerleyen dönemde kimlerle karşılaşabilir diye baktığımız zaman bu ilk 10 içerisindeki isimlerle zaten maç yapmasına çok kesin gözüyle bakılıyor. Bu biliyorsunuz ki Mart ayında Joshua ve Francis Ngannou maçı olacak. Onun alt kartına da belki bu maç eklenebilir. Tyson Fury Alexander Usyk maçına da eklenebilir. Yani gerçekten seçenekler çok fazla, ama Mart ayındaki karşılaşmanın alt kartına eklenmesi daha muhtemel gözüküyor açıkçası. Çünkü hani 4 ay gibi bir süre geçmiş olacak son maçından, gayet idealdir. Bu zaten Day of Reckoning kartındaki boksörlerin biz kendilerine çok çok değer katacağını
zaten biliyorduk yani. Arabistan'da artık ringe çıkmak neredeyse Amerika'da ringe çıkıp popüler olmak gibi bir anlama geliyor. Agit Kabayel'in tek eksisi menajeri diyebilirim. Yani daha iyi bir menajerle çalışsa, mesela Top Rank'le vesaire çalışsa çok daha rahat bir şekilde maçlara çıkabilir. Ama şu anki geldiği noktada ağır siklette ben de varım dedi Agit Kabayel. Gerçekten biliyorsunuz kendisi de zaten Kahramanmaraşlı bir boksör ama zannediyorum ki Almanya'ya göç etmiş ailesi ve Almanya adına şu anda boks yapıyor. Bakalım Agit Kabayel ne zaman şampiyonluk maçına çıkacak? Benim bununla alakalı düşüncelerim şunlar. 2024 yılı zaten hani çakılı. 2024 yılında böyle bir şey olması mümkün değil. Çünkü Tyson Fury Alexander Usyk maçı var. Ve bu maçın rövanşı da yine 2024 yılı içerisinde olması bekleniyor. Onun dışında işte Hrgovic biliyorsunuz zaten şampiyonla dövüşmeyi bekliyor. Bu muhtemelen 2015 yılının ilk çeyreğinde olacağını hani bekliyoruz. Ve 2015 yılının ikinci yarısında muhtemelen biz Agit Kabayel'in dünya şampiyonluk maçına çıktığını görürüz. Onda da zaten 32 yaşında falan olacak. O zamana kadar da dilerim ki ilk 15, ilk 20 böyle çok alt isimlerle maç yapmak yerine daha tecrübeli isimlerle maç yapmasını ben isterim. İşte Zhilei Zhang olabilir. İşte mesela hemen şuradan bakalım sıralamalara. Joe Joyce olabilir. Otto Wallin olabilir. Efe Ajagba olabilir. Wilder olabilir. Wilder'la zaten maç yapmak ona pek bir şey kazandırmaz ama işte Martin Bakole olabilir. Mesela Martin Bakole de güzel bir boksör. Bunun dışında Hrgovic dediğimiz gibi zaten şeyi bekliyor. Şampiyonluk maçını bekliyor contender durumunda. Ama Hrgovic zaten Zhilei Zhang'a yenilmişti. Aslında işte hakemler onu kollamıştı ama yani durumu bu şekilde. Joseph Parker'la karşılaşabilir Agit Kabayel ki başa baş ve muhteşem bir maç olur gerçekten. Şimdi özetlemek gerekirse ben Agit Kabayel'i gerçekten çok ama çok beğendim. Boksunu çok beğendim. Çünkü Agit Kabayel bizlere yani boksun o Tyson Fury'nin çürüttüğü o hani boksu tekrardan geriye getirdi diyebilirim. Hani belki Alexander Usyk de evet önümüzde bir rol model olarak var. Onu zaten söylemiştik hani yıllar öncesinden daha Alexander Usyk ilk ağır siklete çıktığında ben şampiyon olacağını söylemiştim. Joshua'yı tahtından etti zaten. Ve bu Agit Kabayel de emin olun Usyk'le beraber başa baş mücadele edebilecek bir isim. Belki Usyk'i yenemez ama başa baş mücadele edebilecek bir isim. Çünkü yumruk direnci çok güzel. Agron Smakici maçında da bir sürü yumruk almıştı. Bir sürü açık vermişti ama bu maçta Mahmudov maçında bunları kesinlikle görmedik. Çok iyi çalışmış. Antrenör de zaten maça çıkarken alnından öpmüştü. Gerçekten alnından öpülesi bir isim. Onu da söyleyelim. Muhteşem bir tekniği var. Ben çok beğendim ama tekrar söylüyorum. Ben özellikle hızını ve ringi kullanmasını muhteşem beğendim. Yani bu adam buradan yürür. Ve eminim ki dünya şampiyonluk maçına da çok ama çok yakın. 1,5 yıl içerisinde biz Agit Kabayel'i kesinlikle dünya şampiyonluk maçında görürüz diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii boksta önemli haberler var. İşte Zhilei Zhang'in Deontay Wilder'la karşılaşması bekleniyor ki bu maçı ben Zhilei Zhang'ın zaten alacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da Joshua Francis Ngannou karşılaşması açıklandı Mart ayında ve bu karşılaşmada da muhteşem derecede hani ağır siklete bir giriş yapan Francis Ngannou'nun neler yapacağı çok merak konusu. Çünkü Tyson Fury'ye çok zor anlar yaşattı ve hatta bana göre 95-94 zaten Francis Ngannou Tyson Fury'yi yenmişti. Yakın zamanda pek önemli bir maç yok. 17 Şubat mıydı neydi tarihi tartışmasız şampiyonluk maçı var.
12 Şubat da olabilir. Şu an tam hatırlayamadım. Tyson Fury ile Usyk arasındaki karşılaşmaya kadar ben sizlere bir boksör daha tanıtacağım ki yıllardır bu boksörü zaten takip ediyorum. İlk 50'de bir isim. Önemli bir isim. Takipte kalın. O boksörün de videosunu kısa bir zaman içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalda tabi uzun zamandır video paylaşmadık. İşlerimizden dolayı ama tekrardan tam gaz devam edeceğimizi söyleyebilirim. Lütfen siz de yorumlarınızı yapmaya devam edin. Kanalı canlı tutalım. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.